Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bamya fidesi bakımı, sulanması nasıl, doğru sulama, bamyalarda görülen hastalıklar, ilk çapası ne zaman yapılır ve de önümüzdeki ay Temmuz ayı. Şimdiden hava sıcaklıkları arttı. Toprağın sürekli nemli kalması, yani nemli kalması derken bamyalarımızın kuraklık çekmemesi için ve de çok su tüketmemek için ayrıca ekonomik olarak da bamya fidelerimizde özel bir malçlama yöntemi. Yani aynı zamanda bu bamyayı bir nevi koruma olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Videomu 10 gün arayla 3-4 farklı aşama çektim. İlk aşamasında bamya tohumlarını attığım an, ikinci aşamasında 10 gün sonrası 10. günde bamyalarımın ilk kendilerini toprak yüzeyine çıkartıp çimlendikleri an, sonraki aşama ilk çapaları ve ilk çapa aralama, seyreltme, onları anlattım sizlere. Bugün Allah'a şükür bamyalarım 1 aylık oldu. Gelin 1 aylık bamyalarımıza nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor hep beraber bakalım. Bir karığımı açtım. Bamyalarımı da birkaç saat öncesinden ıslamıştım. Şöyle bakın, toprağa atıyorum. Atmadan önce bir dua okumak istiyorum. Allah'ım geldim kapına. Biri bin veren, ölüyü diri yapan, diriyi ölü yapan Allah'ım. Attım kapına tohumumu, bereketi senden. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın aynı yere 2 tane atabilirsiniz. Şöyle alıyorum, sıra sıra atıyorum tohumlarımı. Bamya tohumlarımızı toprağa attıktan sonra üzeri hiç kuru kalmayacak şekilde hemen hemen her gün yağmurlama sistemiyle düzenli suladım. 10. gün çimlenme gerçekleşti. Şu an 15 günlük hallerini görüyorsunuz. Çimlenme gerçekleştikten sonra 2 günde bir sulama yaptık. Merhaba arkadaşlar, Huzurlu Hayatım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bamya fidesi bakımı, bamya fidesi nasıl aralanılır, seyreltilir, bamya fidesi nasıl ilk çapası yapılır, ne zaman yapılır ve gübreleme işlemi nasıl yapılır, bunları tek tek anlatacağım. Dikkatli bir şekilde izleyin. Daha önce bamya çimlendirme videomu izleyenler iyi bilirler. Şöyle yakın plan gösterelim. Bunlar benim bamyalarım. Çimlenmeme ihtimali riskine karşı ben bunları sık sık ekmiştim. Şöyle bakacağız. Bamyalarımızın bundan sonraki etaplarında daha güzel güçlenmesi, gövde kalınlığının daha iyi oluşması ve daha sağlıklı oluşması için bir seyreltme işlemi yapacağız. Ve çapalayarak toprağı havalandırma, kökleri güçlendirme işlemi yapacağız. Bamyanın ilk çapası ne zaman yapılır? Şimdi bamya tohumumuzu attıktan sonra çimlenme işlemi oluşunca şu 2 tane çanak yaprak deriz biz bunlara. İkinci yapraklardan sonra 3 ve 4. yapraklar çıkmışsa, en az 3 yapraklı olmuşsa bamyanızı çapalayabilirsiniz. Şimdi şurada bakıyoruz. 1, 2, 3 tane bamya yan yana. Ne yapıyorum? Bakın bu ortadaki bamyamı 2 tanesi güçlü, bir tanesi güçsüz. Şöyle bir tanesini alıyorum. Alırken köküyle beraber çıkarmaya dikkat edelim. Bunu şöyle kenara ayırdım. Bakın bu ikinin yanında bir tane de şöyle var. Bunu da alıyorum. Seyreltme işlemi göstermek istiyorum. Bakın şu bölümü görüyorsunuz. Bu yaprak bamya güçlü, şu güçlü. Şu aradaki 2 tanesini alıyoruz. Dilerseniz bu söktüklerinizi çapayla beraber, toprağıyla beraber alırsanız şayet hiç çimlenme olmamış bamyaların olduğu yere, boş yere de dikebilirsiniz. Bunu da böyle aldım. Şimdi çapalarken kök kısmına çok inmeyeceğiz. Kökleri zedelemememiz gerekiyor. Zarar vermeden kökleri bakın şöyle önce kenarları bir çapalıyoruz şöyle. Yabancı gördüğünüz otları, yabani otları mutlaka çapalayarak alın. Çapaladıktan sonra kesinlikle hemen sulanmaz. Aradan 1 gün geçince sulayın. Şöyle aralarını bakın şöyle. Bakın bunlar yabani ot. Yabani otları şöyle alıyoruz.
Bamya fidelerinde doğru sulama yöntemi bitki gövdesinde mantar küllenme riski arttırdığı için kesinlikle yağmurlama sulama yapılmamalıdır. Bunun yerine bitki köklerine yönelen ve suyun kontrollü verilmesini sağlayan damla sulama sistemleri tercih edilmelidir. Ya da videoda olduğu gibi iki bamya fide aralarına sulamayı kolaylaştıran su kanalı arıkları açılmalıdır. Sulama esnasında kesinlikle fide yapraklarına ve gövdelerine su değdirilmemelidir. Doğru ve düzenli sulamadan tam 10 gün sonra bamya fidelerimin durumu, boyları uzadı, yaprakları daha sağlıklı, kendilerini göstermeye başladılar. Bir aylık bamya fidesine nasıl bakım yapılır? Maşallah kurban oldum Allah'ım, ne güzel yaprakları var. Şöyle yapraklarını bir kontrol ediyorsunuz. Üstünde benekleri var mı yok mu? Bakın sapasağlam. Yaprak bütünlüğü bozulmamış. Bunu kırmızı örümcekler, çekirgeler yemeyi çok sever. Üstünde böcek falan görürseniz 7'ye 1 oranında Arap sabunu hazırlayıp fıs fıs yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstünde böcek diye hiçbir şey kalmaz. Ayrıca bu bamyaları sevimli kaplumbağalarımız yemeyi çok severler. Acayip severler hem de. Benim bir ara belli bir bölümü yemişler sıra sıra olduğu gibi. Bamyaların yediği yerleri kökünden çıkartmayın. Çünkü kökünü bırakıyorlar. Üstünün yapraklarını yemeyi seviyorlar. Şu yapraklarında damar kısımların içerisinde bir sıvı olur. Bu sıvıyı içerler arkadaşlar. Kokusunu çok uzaktan duyarlar. Etrafına, bamyanın kendisinin etrafına değil de bamya ektiğimizin etrafına biraz kükürt, azıcık da kireç tozu döktüğümüz zaman onun kokusundan rahatsız olurlar. Kesinlikle gelmezler. Şimdi şunu şöyle bir çapalayalım önce. Ben bunun etrafını, boğaz kısmını doldurmuştum ama sizlere tekrar bakın. Şurada bir tane görüyorsunuz. Gördünüz mü? Burada tepesini, yapraklarını yemiş ama şu kısmı sağlam. Ben buna dokunmamışım. Buradan bu tekrar yeniden yeşillenmiş, tekrar bamya çıkabilir. Dokunmuyorum. Canlı sonuçta. Dursun orada şimdilik. Şöyle bir etrafını çapalayalım. Gördüğünüz gibi toprağım nemli. Fakat çok sıcak havalarda bu çapaladıkça bu alttan bu nemli toprak artık çıkmayacak. Bamyalarımızı kuraklıktan korumamız gerekiyor. Şimdi sizlerle beraber bir tane çok güzel malçlama sistemi göstereceğim. Evde herkes yumurta yiyordur. Yumurta kabuğu. Herkes evinde çay demliyordur. Çayın posası. Ve artık içerisine başka maddeler de karıştırıp sizlere çok güzel bir gübre hazırlayacağım arkadaşlar. Özel bir gübre. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Şöyle eldivenlerimi taktım. Bayağıdan beri ben bunları biriktiriyorum. Yalnız bu dökeceğimiz çay posaları kuru olması gerekiyor. Nem olmaması gerekiyor. Şunlar gördüğünüz gibi yumurta kabuklarım. Bir poşet böyle hazırlamışım. Şunu kenara koyalım. Şunda da biriktirdiğim çay çöpleri diyeyim. Ama nemli. Bunu ben şimdi biraz sonra karıştırıp kurutacağım. Bunu da böyle dökeyim. Şimdi şöyle yumurta kabuklarını güzelce kuruyoruz. Kırıp böyle karıştırıyoruz bunu güzelce. Şöyle su kısmını koymayacağız. Kuru kısmını koyacağız. Şöyle elime azıcık aldım avucumun içerisinde. Ben diğer fidanlarıma şöyle suyunu sıkın eğer suyu varsa. Diğer fidanlarıma yapmıştım. Az bir şey size bıraktım göstermek için. Bakın bu çapaladığım şeyin fidenin etrafına bunları böyle serptim. Bu toprağımızın nemini koruyacak arkadaşlar. Şöyle hafiften toprağı da karıştırın ki şimdi bu çay çöplerine, yumurta kabuklarına sinekler gelip çok uçmayı çok severler. Şöyle karıştırdık. Bakıyorum şöyle fidanıma. Şuradan bir tane alttan yaprağı bakın arkadaşlar, şuraya yakından göstereyim. Şöyle bunu kopartıyorum. Korkmayın koparmaktan. Neden kopardığımı da açıklamak istiyorum. Toprağa yakın durmayacak. Şu gövde kısmını ne kadar güzel kalınlaştırırsak bamyamız o kadar hem boylu olacak hem de uzun ömürlü olacak. Size 1-2 ay daha fazla bamya tohum şeyi verir, meyvesi verir. Bu şekilde toprağa yakın olan bölümlerin yapraklarını kopartabilirsiniz. Bakın şimdi sıradakine bakalım. Bunda böyle bir şey yok. Bir tane örnek göstermek istiyorum. Yan tarafa göstereyim. Bakın.
şu toprağa yakın. Bu kısmı şöyle elimle kopartıyorum. Şöyle çapalayalım arkadaşlar. Şimdi bir yöntem daha göstermek istiyorum. Kapat. Bir de bu yumurta kabıyla çay posalarının içerisine bu elimde gördüğünüz perlit. Toprağın hem azot ve fosfor, potasyum ihtiyacını karşılarken aynı zamanda nemini uzun süre korumasını sağlar arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Ha perlit bulamam. Perlitle mi uğraşayım şimdi ben durduk yere? Zor işler bu işler derseniz eğer, muz kabuğu olur, elma kabuğu olur, domates, salatalık, evde sebze, meyve kabuklarını atmayın arkadaşlar. Bu yumurta kabukları ve çay posasıyla bu şekilde karıştırın ve fidelerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Ha şundaydı sıra, yanlış yere geldik. Şuraya şöyle bakın. Hiç korkmayın, hiçbir zararı yok. Yumurta kabuğu kalsiyum demek. İçine koyduğumuz perlit de demin saydım zaten size faydalarını. Çay posası da topraktaki nemi korumak için. Bunu da şöyle tekrar bir karıştıralım toprakla ki üstüne sinek minek gelmesin. Şöyle bakıyoruz, bunu aramamız gereken bir yer var mı? Yok. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum. Ha şunu gösterelim. Bak burası benim kaplumbağalarımın yediği yer. Yazık, dur bunu da çapalayıvereyim de arada kış olmasın. Bu kupkuruydu, canlandı gitti. Çünkü neden? Kökü sağlam. Yeni yapraklar çıkmaya başlamış. Bakın şu gereksiz bir yaprak. Bunu alıyoruz. Attım. Kenardaki bak bu minik yaprakları attım. Bu tarafa geçiyorum şöyle. Bakın şunları da alıyorum. Ki bu boyuna versin gücünü. Gövdesi kalınlaşsın bunun. Bunları böyle atabilirsiniz. Bu şekilde. Ben şimdi bunların soluklarını açacağım. Beraber sulama tekniğini ve önemini anlatacağım sizlere. Videoyu kapatmayın sakın arkadaşlar. Hava sıcaklığı mevsim şartlarına uygun sıcaklıklarda bamya fideleri 2 günde bir, çok sıcak havalarda gün aşırı sulama yapabilirsiniz. Sulama gösterdiğim şekilde havadan püskürtme şeklinde değil, akan suyla yapılmalıdır. Sulama işlemleri ya sabah serinliğinde ya da akşam serinliğinde yapılmalıdır. Evet, elimden geldiğince sizlere bamya fidesi bakımı nasıl olur anlatmaya çalıştım. Arka tarafındaki domatesleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Üzerine ne kadar çok çiçek var. Bunlara birlikte baktık, nasıl bakım yapıldığını, domates fidesi bakımını sizlere anlatmıştım. O videomda eğer ihtiyaç varsa izlemek için videomu izleyerek oradaki güzel bilgilerden faydalanabilirsiniz. Bamya fidesi bakımından sonra bu domates fidelerimi toprağa yatırma, nasıl yatırılır ve neden yatırılması gerekir? Onları size tek tek anlatacağım. Emeğe saygı adına kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve alt tarafta bir bildirim zili vardır. Bir de onu açarsanız eğer çok çok sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Ektiğiniz, biçtiğinizin Allah bol bereketini versin. Amin diyorum. Hoşça kalın.